Bir kış gecesi babamla Mehmet Ağalara misafirliğe gitmiştik. Mehmet Ağa köyün en yaşlısı ve herkesin hürmet ettiği bir adamdı. Bazı akşamlar köyün erkekleri onun dede yadigarı evindeki tandırın etrafında toplanır, hoş sohbetle vakit geçirirlerdi. Biz çocuklar ise odanın köşesindeki minderlerden birine ilişerek Mehmet Ağa'nın anlattıklarını bazen zevkle, bazen hayretle dinlerdik. O akşam yine böyle toplanılmış, fıkralar ve hikayeler anlatılıyordu. Bir aralık Mehmet Ağa, "Durun," dedi, "size eski bir hatırayı anlatayım." Ve sözlerine şöyle devam etti. Askerliğimi jandarma olarak yaptığım için bütün işimiz o civarda bulunan eşkıya çetelerini ortadan kaldırmaktı. O zaman Kara Yılan çetesinin izleri üzerindeydik. Bu çete çok kere köylere hücum eder, birçok masumun kanına girer, yollarda postaları soyardı. İşte böyle bir soygun esnasında bu vakanın kahramanı Küçük Osman'a tesadüf ettim. Bir gün derin ve sisli bir vadide konaklamıştık. Akşam olmak üzereydi. Nöbetçilerden biri bir köylü çocuğuyla geldi. Çocuğun halinden çok yol yürüdüğü ve aç olduğu belliydi. Ağlayarak başından geçenleri anlattı. Köyüne eşkıyalar basmış, bütün ailesi gözünün önünde katledilmişti. O ise kırlara kaçmış, 3 gün oralarda aç dolaşmıştı. Şimdi haydutlardan intikam almak için bize gelmişti. Yüzbaşımız ona birkaç sual sorduktan sonra bana dönerek, "Çavuş, bu çocuğa iyi bakın ve karnını doyurun," dedi. Küçük Osman benim eşkıyalara karşı olan kinimi hissedince bana ısınmaya başlamıştı. Yürüyüşümüz günlerce devam etti. Nihayet yol üzerindeki hanların birinde konakladık. Küçük Osman da bizimle beraber gelmişti. Kendisine bir üniforma ve bir de matara verdim. O artık gönüllü bir er olmuştu. Eşkıya takibine gittiğimiz vakitler onu nöbetçi bırakırdık. Fakat Osman daima bizimle gelmek için yalvarırdı. Han'a geldiğimizin ertesi günü yeni bir yolcu kafilesi geldi. Küçük Osman gelenlerden birkaç kişinin bir araya gelerek bir şeyler konuştuklarını görmüş ve kulak misafiri olmuştu. Heyecanla odama gelerek onların bizi öldürmek için plan kurduklarını ve o civarda bulunan bir eşkıya çetesine mensup olduklarını anlattı. Bunun üzerine biz de mukabil bir plan kurduk. Emin adamlarımızdan Onbaşı Hüseyin'e yeni gelen yolcularla ahbap olmasını ve fikirlerini bize bildirmesini söyledik. Onbaşı Hüseyin aleyhimizde atıp tutarak onların emniyetini kazandı. Hüseyin kararlaştırılan ve yapılacak olan her şeyi Küçük Osman vasıtasıyla bize bildiriyordu. Haydutların çeteye haber gönderdiklerini ve ertesi gün bize hücum edeceklerini öğrendik. Geceleyin hepsini kıskıvrak bağladık ve çeteyi karşılamak için tertibat aldık. Sabahleyin şafakla beraber köye hücum eden atlı eşkıya kafilesi ummadıkları bir yaylım ateşiyle karşılaştılar. Eşkıyalar birçok ölü ve yaralı vererek çekilirken bizim kuvvetler de onları takibe başlamıştı. Bu sırada Osman'ın elinde silahıyla bütün hıncıyla haydutlara saldırdığını gördüm. Küçük Osman bu vakanın kahramanıydı. O hepimizin hayatını kurtarmıştı. Onu mükafatlandırmak istedik fakat o ağırbaşlılıkla bunu reddetti. Bu olaydan 7-8 sene sonra Osman'dan bir mektup aldım. Beni düğününe çağırıyordu. Ve bundan birkaç yıl sonra da dün gelen mektubuyla birlikte çocuğunun resmini de göndermiş. "Hey Küçük Osman, demek hala bizi unutmamış," diyerek cebinden çıkardığı resmi uzattı. Bu nur topu gibi güzel ve şirin bir yavru resmiydi. Etraftakiler Mehmet Ağa'ya Küçük Osman hakkında birçok sorular sorarlarken
Babam yarın sabah mektebe gitmek için erken kalkmam lazım geldiğini bahane ederek beni eve yolladı.